Sevgili seyircilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma, mutfağıma. Bugün sizlere şöyle ıspanaklı, peynirli, güzel yufkalı bir börek tarifim olacak. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli bir börek olacak. Bol ıspanaklı 2 demet ıspanak ile hazırlıyorum bu böreği. 3 adet yufka, 2 demet ıspanak, sevgili seyircilerim 3 diş sarımsak, 1 tane soğan var burada. 3 tane yumurta, 1 su bardağı krema, 1 su bardağı süt, biraz zeytinyağına ihtiyacımız olacak. 250 gram lor veya çökelek peynir sevgili seyircilerim. Burada şöyle bir 100 gram kadar kaşar peyniri, tuz, karabiberle birlikte hazırlanıyor bu güzel böreğimiz. Şimdi önce hemen soğan ve sarımsağı doğrayacağım. Kıymetli seyircilerim, soğan sarımsak kavrulacak. Üzerine de yıkanmış demetleriyle birlikte suyunun iyi süzülmüş olması gerekiyor. Su olursa çünkü böreğimizin yufkasını yumuşatıyor. Ondan dolayı söylüyorum. İyi suyu süzülmüş, güzel bir ıspanaklar yıkanmış ve süzülmüş olması gerekiyor. Şimdi hemen soğanı ve sarımsağı doğramaya başlıyorum. Sonra da ocakta kavurmaya başlıyoruz. Sevgili seyircilerim, ıspanakları çok kalın değil ama ince de değil, böyle parmak ucu büyüklüğünde şöyle doğruyorum. Saplarını, ondan sonra yapraklarını hepsini güzelce doğradıktan sonra soğanımız, sarımsağımız güzelce kavruldu. Bakın böyle yakmadan yumuşamış, biraz kavrulmuş hale getiriyorum. Zeytinyağını koydum yarım çay bardağı kadar. Önce sert olan bölümü alıyorum. Yapraklardan önce sap kısımlarını alıyorum. Sapları geliyor. Çünkü dengeli bir şekilde doğradım orada. Karıştırmadım yapraklarıyla saplarını. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi önce şöyle sapları 1 dakika kadar çevireceğiz. Daha tuzunu koymamıştım. Şimdi burada tuzunu verebilirim. Hem de ıspanakların o sap bölümleri de yumuşamış olur. Tuz hem lezzet veriyor hem yumuşatıyor sevgili seyircilerim. Güzel. Şimdi hemen hızlıca ıspanağın sapları, soğanlar birlikte şöyle bir döndürülüyor. Yaprakların çünkü yumuşak olduğu için canı az olduğundan dolayı önce sert olanları alıyorum. Sonra peşinden evet artık yaprakları alabiliriz. Hem güzel görseli de çıktı ortaya. Hepsini güzelce tamamen suyunu çekinceye kadar kavuruyorum. Sonra da içine doldurma bölümüne geçiyoruz. Böreğimizi fırın kabında yufkalar, iç harç, sos birleşiyor sevgili seyircilerim birazdan. İç harcımız hazırlandı. Şimdi sıra geldi böreğimizi lezzetiyle buluşturma anına. Zemine hemen birazcık yağ sürüyorum yufkamız için. Şöyle zeytinyağı ya da çiçek yağı, her ikisi de olur kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi burada 3 tane yufkamız var. Taze alınmış yufka. Önce hemen birinci yufkayı, eğer küçükse yufkalarınız 3,5 ya da 4. yufkaya kadar ilerleyebilirsiniz. Bir kontrol edeyim büyüklüğünü bakalım. Bayağı da fena da değil. Normal yufkadan bir tık küçük ama olsun. Allah bereket versin. Şimdi önce bir tanesini şöyle bir yarım yufkayı zemine koyuyorum. Kıymetli seyircilerim, şöyle zemine koyduktan sonra sonrakiler şöyle gelecekler. Pili pili usulünde geliyorlar. Normalde biz börek yaptığımızda kat aralarını önce sosluyoruz. Ama bunda önce soslamıyoruz sevgili seyircilerim. Şu sarkanları da içeri doğru alayım. Şöyle. Böyle pili pili yaparak üst üste dolduracağız öncelikle. Ondan sonra sosu ve peynirli ve ıspanaklı harcı gelecek. Bakın şöyle. Ama şöyle düz bırakmayalım asla. Hemen onu da göstereyim. Yani şu şekilde getirip de şöyle bırakmıyoruz. Hem şöyle dalgalı.
su böreği doldurur gibi aynı metotta. Su böreğinde de yöntem böyledir. Şöyle pili pili olması, dalgalı olması önemlidir sevgili seyircilerim. Çünkü kat aralarına güzel böyle sosun iyi ilerleyebilmesi için sıkışmadan daha yumuşak ve böyle güzel katmanları oluşan bir börek ortaya çıkar kıymetli seyircilerim. Şimdi hepsini böyle dolduracağım. Ondan sonra ıspanaklı harcımızı hemen size paylaşmak istiyorum. Bakın içinde hiç su kalmadı, görüyor musunuz? Tamamen güzelce kavurdum. Hiç suyu kalmayıncaya kadar yüksek ateşte büyük bir tencerede kavurursanız işte böyle güzel hem lezzetlenmiş olur hem de aynı zamanda burada sevgili seyircilerim böreğin yufkasını sadece sos yumuşatmış olmasını istiyorum. Yoksa ıspanağın suyu hamursu yapar. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, şimdi önce bir full bir dolduruyorum. 3 yufka ile dalgalı dalgalı. Yufkalarımız hazır. Şimdi sıra geldi sosunu hazırlamaya. 3 tane yumurtayı kırıyorum. Normalde bu tarifte 4 yumurta gerekli ama bir yumurta indirime gittim sevgili seyirciler. Evet. 4 yumurta olursa daha da güzel olur ama ne yapalım? Herkesin bütçesine hitap etmesi için bir yumurta da olsa tasarruf edelim istedim. Şimdi 1 su bardağı süt, soğuk süt, 1 su bardağı krema, şekersiz yemeklerde kullanılan kremadan sevgili seyircilerim. Şuraya hafiften birazcık şöyle bir zeytinyağı gezdiriyorum sosa. Hemen tuzunu ekliyorum. Bir yarım tatlı kaşığı kadar ve çırpıyorum. Yumurta, krema, süt, zeytinyağı, hemen hızlıca bir sos hazırlanıyor. Gördünüz mü? Sosumuz şu anda hazırdır sevgili seyircilerim. Evet, sıra geldi şimdi doldurma bölümüne. Hazır mıyız? Sevgiyle dolduruyoruz şimdi. Ispanaklı harcımız geliyor. Sevgili seyircilerim, direkt buradaki yufkanın üzerine. Canım gelir misin? Şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Bol vitaminli sevgili seyircilerim, ıspanaklı ve lor peynirli güzel şöyle bir böreğimiz. Hemen hepsini alayım, ondan sonra yayayım üzerine. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra. Hemen ocakta direkt pişirdiğimiz sıcaklığında olmasın sevgili seyircilerim. Şöyle güzel her yerine yayıyorum. Bol soslu, peynirli, çok güzel bir börek oluyor. Bunu tadanlar sizden tarifini isteyecekler sevgili seyircilerim. Öylesi güzel bir börek. Ve şimdi hemen şuraya lor, beyaz peynir, Allah ne verdiyse yöresel peynirler olur. Ispanağın üzerine hemen güzel şöyle peynirini veriyorum. Şimdi peyniri verdikten sonra da hemen sosu geçeceğiz sevgili seyircilerim. Güzel 250 gram peynirin tamamını vereyim. Burası büyük cam kap, 40 santim boyunda, 26 santim eninde, klasik herkesin evinde hemen hemen olan fırın kabından bahsediyorum. Şimdi kepçe yardımıyla sosu dökeceğim. Sosu döktükten hemen sonra fırına göndermiyorum. 10 dakika bekletiyorum. Sevgiyle bu güzel sosu çekmiş oluyor böreğimiz. Sonra da fırına gidecek. Fırında çıkmasına az bir zaman kala, pişmesine yakın daha doğrusu, bir kaşar peyniri rendesi vereceğim. Sevgili seyircilerim, böreğimiz çok güzel bir şekilde sosunu çekmiş ve fırın yolculuğuna çıkacak harika bir pilav oldu. Pilav mı dedim? Özür dilerim ya. Pilav da nereden geldi aklıma? Böreğimiz hakikaten çok güzel görünüyor. Evet, fırınımız şu anda 180 derecede. Fırının orta katın bir altına gidiyor. Saatime bakıyorum. Fırından çıktıktan sonra saati sizlerle paylaşacağım. Ama tam çıkma anına 5 dakika kala bir kaşar peynir rendesi vereceğim ki bir güzel olsun. Demlenmiş çay da yanında olursa dokunmayın keyfine. İyi yolculuklar canım. Sevgiyle pişiyor.
saatime bakıyorum. Tam 1 saat oldu. Kıymetli seyircilerim, 1 saatlik süremiz tamamlandı. Böreğimiz de pişti. Peynirli, ıspanaklı. Şu güzelliğe bakın ya Rabbi. Bu nasıl bir güzellik? İnşallah sizlerin sofrasında olacak sevgili seyircilerim. Evet, böreğimizi aldık fırından. Geldi. Şimdi 1 saatlik sürede son 5 dakika kala kaşar peynirini verdim. Üzeri kızarması yeterli olur. İçinde lor peyniri, ıspanaklı harcı, güzel kreması, yumurtası, bol vitaminli, çocukların da çok seveceği, besleyici güzel bir börek oldu. Şifa olur inşallah yiyenlere diyoruz. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyircilerim. Yeni tatlarda, yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Ama bir hatırlatma yapayım. Efendim, kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Ama beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.